Bize mi bağırıyorlar? Kapatma oğlum, kanıt olur. Çıkalım yavaştan. Kayıtta oğlum. Kayıtta çıkalım. Öpmeseler bari. Harbi eve girmişler. Tabii patlatmışlar. Yani kırmışlar camını. Şuradan girilir mi bilmiyorum alttan. Şöyle yukarıdan göstereyim. Oy! O ne la? Oha! Reis yatağı delmiş. Hediye arkadaşlar. Tahtamız hediye. Odun. Odun hediye. Evet, selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değişik bir mahalledeyiz bu arada. Yani çok fazla burada bulunmak istemiyorum. Orlando'nun en ucuz evlerinin olduğu bir yere geldik. Charlie beni nereye getirdim bilmiyorum ama bayağı sıkıntılı bir yere getirdi. Evet. Neyse arkadaşlar, arkamızda bir ev var. 80 bin dolar. Benim şu ana kadar gördüğüm en ucuz ev. 2 tane odası var. Şimdi detayları sizlere göstereceğiz ama dediğim gibi biraz içeri geçelim. Çok fazla durmayalım burada. Polis gibi, bir de ben mavi giyindim arkadaşlar. Herkes bize bakıyor. Biraz çevreyi size gösteririm. Mavi trakla da geldik. Aynen, sıkıntılı bir mahalle. Yani Ne kadar güzel bir mahalle değil mi? ben oturmak istemezdim. Çok aradın mı burayı? Şimdi ucuz evler serisi yapacağız dedik. Hem böyle apartman gibi değil, daha ev tarzı olsun dedik. En ucuz bunu bulduk. Evet, vallahi. Şimdi arkadaşlar, en sonki evimiz 7 milyon dolardı. Bu evimizde 70 bin dolara cash alabilirsiniz. Öyle bir eve benziyor. 2 tane odası var demiştim. Bir oda bir banyo normalde resmi kayıtlarda. 1020 square feet, yani 95 metrekare falan. Güzel. Fena Tabii ki dedin değil mi arkamızda? Dedim. Yani dışarıda biraz çekelim dedik, sonra vazgeçtik dedik. Bizi burada Evet. Benim zorlarlar. kameralar var arkadaşlar. Gimbal var, kocaman kameram var. Şimdi arabada duruyor. Biraz tırsıyorum arabayı kırarlar, alırlar diye. Çünkü dışarıdaki tipler hiç tekin tiplere benzemiyor. Ama dediğim gibi 70-80 bin dolara Orlando'da ben ev olacağını zannetmiyordum açıkçası. Tabii. Bu arada evin HVAC'i 333 dolarmış galiba, 300 dolar falan. Yani mahalle var. Bir de mahalleyi de gösteririz. Yani neyine 330 dolar onu çözemedim ama nasıl bir management kampanisi var onu bilmiyorum ama sadece su ve çöp dahilmiş 330'a. Zaten kondo olarak geçiyor arkadaşlar burası. Evet. Single family home olarak geçmiyor. O yüzden HVAC'i yüksek. Benim evin HVAC'inden daha yüksek bu arada. Tabii. Var. Yani kondo olarak geçiyor dediğin gibi ama işte ikiz gibi, yani ikiz ev gibi, yani birleşik diğerleriyle. Bu bir tarafta kaldığı için bir tarafında komşu olmamış oluyor. Avantajın o. Bu evi gördüğüm zaman aklıma Section 8 geldi. Biliyorsunuz ben Alabama'da bir yatırım yapmıştım. Yani benim ev bu kadar kötü bir mahallede değil yine açıkçası. Ama yani dedim burayı alsak, Section 8'e versek mantıklı mı değil mi? Şöyle bir düşünmediğim değil, biliyor musun bu bölgede yapılıyor mu Section 8 falan? Bu bölgede yapılmıyor. Şu an çünkü doluymuş. Bu bölgede vermiyorlarmış. Section 8 açılmamış. Açılmamış. Evet. Bunlar genelde 900 dolar civarı kiraya gidiyor bu bölgede. De işte kiranı... Alabilir misin? Kirana verirler mi? Sorun o diyorsun. Evet. Bu tarz yerlere biz de bakmıştık bir yere, hatta böyle bir Kan abiyle dedik bu tarz yerlerden ev alsak 6-7 tane, hani oradan bir kira gelirimiz olsa diye düşündük ama sonrasında aklımıza geldi. Adam kirayı vermese yani gidip bir şey yapamazsın. Çok zor. Şimdi 300 dolar, 330 dolara HM var. Zaten yılda da yani ayda 100 dolara da gelsin, vergin gelsin. Evet. Zaten 900'e verdin, kaldı sana 400 dolar. Evet. Yani rezil olabilirsin o parayı toplayacağım derken. Neyse, şöyle bir evi gezdirelim mi? Gezelim. Zaten gez bitmez. Şuradan başlayalım. Girer girmez bizi open concept karşılıyor. Açık yani. Gördüğün gibi. Tavanlar biraz yamuk, biraz bir eğrilik var. Yani burası daha çok flip evi gibi. Şimdi hemen böyle bakınca yani şu tavanın yamukluğu ne kadar da belli yani. Şuraya bakar mısın? Tamam, böyle eğimli. O tarz bir tavanımız var. Önce onu söyleyeyim. Burada mutfağa geçiyoruz dümdüz. Yürüyünce elektrik de yok. Burası yenilenmiş mutfağımız. Biraz daha elden geçirilmiş. Böyle tezgah arkası fayans koymuşlar. Çok kötü durumda değil. Yalnız mutfak beni biraz şaşırttı. Mutfağın durumu yine fena değilmiş, biliyor musun? Şimdi satıyorlar ya. Satmadan böyle biraz toparlayalım dedi. Mutfak evet evin diğer yerine göre güzel. Mesela bunu böyle bırakmışlar. Sonradan takmışlar bu pimapeni.
Ama şöyle bırakmışlar. Evi de böyle satıyorlar abi işte. Çok ilginç yani. Evin bahçesi de varmış bro. Tabii bahçe var. Oo, Baksana. reis ya, bahçeli ev hem de. Arkadaşlar tabii. bakın, bahçeli ev ama dışarı çıkarsanız her an vurulabilirsiniz, benden size söyleyeyim. Aynen. Ben böyle bir apartmanda çalışmıştım, can kurtaranlık yapmıştım. Bunun kadar kötü değildi ama kimler salça olmuştu ya. Bir tane gay bir eleman vardı. Ha. Gelip bana fotoğraf gösteriyordu, biliyor musun? Yok artık. Vallahi bak. Bir şey de diyemiyorsun. Kızsan etsen bütün mahalleli orada. Süper gel. Sıkıntı. Bak şimdi. Burada bir odamız var. Yatak odası. Böyle. Master bedroom herhalde zaten burası. Aa, burada bir şey var. Ha. Yani klozet var. Klozeti de var. Burayı işte yapmışlar. Böyle bir yer. Evet. Ebeveyn banyosu yok. Ah baksana tamam. Bak şuraya vursan inecek. Bir dokunayım mı bakayım? Dokun. Aman aman, tahta bildiğin. Tabii o inecek, şişmiş orası. Burası banyomuz. Şöyle bir banyo. Banyo yenilenmiş. Gerçekten yani. Yani ben böyle durduğum zaman kendimi göremiyorum. Şöyle Yenilen. diyeyim. Böyle bir banyo. Yenilenmiş. Burada bir kilerimiz var. Bak ıvır zıvır eşyalar orada. Aynen, ıvır zıvırı buraya koyarlar. Evde fark ettiysen klima yok. Bak burayı sonradan oda yapmışlar. Şuraya baksana abi yamuk yıllık. Yani normalde 2 oda ama resmiyette 1 oda bir banyo gözüküyor burası. Bir bakayım, evet. Baksana abi duvarlara. Şu yamukluğa bakar mısın? Çok ilginç yani. Vallahi. Onlara klimayı göstereyim. Aslında klimayı takmışlar ama yani farklı bir klima. Walmart'tan alıyorsun, 200-300 dolara takıyorsun hemen Şu şurada. işte split unit klima var. Burada. Burası için bunu koymuşlar. Yan taraflarda falan bir şey yok yani. Şurada böyle bir şey var aslında. Yani şey çalışmıyor, aktif değil. Ha, Tabii okey. onun için split unit şey yapmışlar. Ha, şurada da aynen Tabii klima var, şeyleri orada de var. da var. Ama şu an evde klima mevcut değil. Cama split unit takmışlar. O da zaten yetmez ki. Yani yetmez. Baksana abi burada. Gel bak şuna bak. Bak görüyor musun? Evet. Bildiğin boyamışlar yani. Bir dokun hafiften bakayım. Bak. Harbi he. Kafamıza iner yani. Burası tam GTA San Andreas evi gibi bir ev yani. Tamam. Dedim bana ucuz bir ev bul. Harbi en ucuzunu buldun. Vallahi buldum. Hakikaten yani. Bundan ucuzu yoktu. 1-2 apartman dairesi vardı. Yani ama ev olarak eve benzeyen bundan bir şey yoktu yani. Bu tarz bir yer yoktu. Yani bu ev kaç ay olur bize Özgür Ya Bey? 70, 65. Güzel para kanka. Burada 10 tane varmış satılık. Bu aynı emlakçıyla görüştüm. 10 tane var dedi. Charlie satabilirsen hepsini sat dedi de ben bir gideyim bakayım dedim. Almak isteyenler varsa yatırımcılara olur mu olmaz mı? Ya olur 10 tane almak isteyen adam çok uyguna alırsan alabilirsin. Riskini alırsın. Var mı öyle yapan? Var. Burada da yapanlar var. Birebir ilişkiyle ben hallediyorum bir şekilde alıyorum. Bir ay ödeme diyorum diyor. Öbür ay ödersin diyorum diyor. Ama hani bu herkesin uğraşacağı şeyler değil. Kesinlikle. Sıkıntı. Kesinlikle. Sıkıntı İşte olur. ben o yüzden Section 8 diyorum ya, devletten alıyorsun kirayı diye. Tabii. O en garantisi. Mesela burada olduğu zaman tam Dışarıdan buradaki... bağırıyorlar ha. Bize mi bağırıyorlar? Bir kapatalım. Kapatma oğlum kanıt olurum. Çıkalım mı yavaştan? Kayıtta oğlum. Kayıtta çıkalım. Öpmeseler bari. Yok ya. Direkt gidelim eve. Kaydı kesmiyorum arkadaşlar. Kesme, Size biraz kesme. mahalleyi göstereyim. Kesme. Şu gösterme Bizim abi. nezih mahallemiz böyle bir mahalle. Aynen abi. Charlie kapat kaçalım. Helal olsun ama gerçekten en ucuz evi buldun. Bu evi almak isterseniz Charlie ulaşın. Özgür Bey size kaliteli yaşam sunuyor. Ama bu ev biraz yakışmadı Özgür Bey. Biraz sizin karizmayı ev- çizdirdi ama. Ama bu ev neden? İstek üzerine yaptığımız bir Ay, evet video. tabii canım. Yani ben özellikle güzel. ısrar ettim o yüzden. Normalde Charlie Bey buralara gelmez. Normalde ceketle falan geliriz. Gördüğün Evet. gibi buraya normal böyle. Casual Şimdi geldik bugün. ikinci evimize doğru gidiyoruz. İkinci evimizi göstereceğiz size. Burası şu an şeyi söyleyelim. Millennium Mall tarafı, Orlando tarafında bilenler. Millennium Mall civarındayız. Diğeri de Pine Hills'de. Allah, gimbal korktu. Gimbal titremeye başladı. Diğeri Pine Hills bölgesinde. Oraya gideceğiz.
Şimdi şöyle geçerken bir görüntüler alalım şeyden, mahalleden buraya. Evet, ben şimdi görüntüleri koyacağım. Atlıyoruz, hadi bakalım. Arabada bir bak bakayım, sağda solda bir camda kırık var mı? Ekipmanlar duruyor mu? Ekipmanlar duruyor mu? Evet, şimdi sizlere bahsetmiş olduğumuz ikinci eve geldik. Bu mahalle birazcık daha normal bir mahalleye benziyor arkadaşlar. Diğer mahalle gerçekten çok tehlikeli bir mahalleydi. Şimdi evin içine doğru bir girelim, bakalım beğenecek misiniz? Bu arada şurada bir havuz var. Yani mahallenin havuzu da var ama havuza bir baktım yemyeşil arkadaşlar. Zaten polis kapatmış. Hemen buraya da zaten yazı yazmışlar. İçeri girmek yasaktır, sağlığa aykırıdır vesaire şeklinde. Orange County Sheriff Office bu şekilde de yazısı da var. Şimdi lockbox'ımızı açıyoruz ama şöyle bir sağa sola bakmış olduğumuz zaman bayağı bir kirli gözüküyor arkadaşlar. Herhalde uzun zamandır burada birisi yaşamamış gibi gözüküyor. Biz de kamerayla çekmeye başladık. Şimdi içeriye giriyoruz. Bir tık tık yapalım. Kim bundan bu tak tak tak? Kimse var mı? Yok. Kimse yok. Süper. Işık da yok. En azından bu ev diğerine göre bir tık daha iyi gibi mi göreceğiz. Evet. Tavanlarımız alçak. Bu da. Şöyle bir tavan testi yapalım. Aynen. Popcorn Tavan ceilings. oynamıyor arkadaşlar. Popcorn ceilings. Evet. Bunlar eski tip. Şurada bir oturma odamız var. Değil mi? Güzel. Evet. Oturma odamız. Televizyon. Buraya tamam koltuklar. Olabilir. Bunlar diyor ki fully remodeled diyor şeyde. Baştan sona yenilenmiş diyor. Mutfak önemlidir değil mi ev için? Evet, mutfak tabii önemli, o yüzden zaten. Onun için çok özenle burada mutfağı baştan sona yenilemişler. Bunu da ekstradan bırakmışlar. Belki açık kullanmak istersiniz diye. Ev alana odun hediye arkadaşlar. Tahtamız hediye. Odun. Odun hediye. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Tabii birkaç sene önce bunu yenilemişler. Ne olmuş? İçinden kiracı çıkarken tabii ki böyle bir sıkıntılar olmuş. Arkadaşlar bir de Pokemon kartımız var burada. Ha, Pikachu. Pikachu da burada. aynen. Evin içinden kiracı çıkıyor. Muhtemelen ev sahibi satmak zorunda kalıyor. Sıkışıyor. Ama hani yani şunu boyatsan, şu kapağı yerine taksan. İnan çok basit işler ama abi. Ya demek ki çok adamlar ilginç bıkmış ya. artık buradan kurtulmak istiyor. Ama işte kurtulmak istiyorsun da yani Para harcamak da istemiyor hiç. para yok muhtemelen, harcayamıyor şu an. Evet. Böyle bir durum var yani. Ama bir evi sunarken şimdi bunun emlakçısı ne yapsın? Al arıyorum şifreyi bile bilmiyor, yanlış. Şimdi hani sen özensizsen emlakçın da öyle denk geliyorsa işte böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yoksa şimdi biri bana gelse Charlie ben bu evi satacağım dese ben hayatta böyle bir evi satmam yani, istenemem. Yani kendine de saygı, alacağı da saygı. Çünkü bu evi yenilenmiş diye satıyor. Hani ne dersin? Bizim aldığımız o eski tip evler gibi. Ya ev kötü kardeşim, çöp ev. Bilirsin ona göre. Ama diyor ki bütün ev yenilenmiş baştan sona. Nasıl yenilenmiş? Abi şuraya bak ya. Allah aşkına ya. Böyle durumlar var. Kaç istiyorlar? Bu da 90 istiyor. 90. Bu kaç odalı? 2. Bu 2 oda. 2. Legal olarak 2 değil mi? Diğeri Legal gibi iki, değil. evet. 2 bunun şeyi de var, AC'si var. Ay, kliması da var bunun. Tabii. Bak ışıkları falan da takmışlar. Kendinden klimalı. Bu da yanıyor. Normalde. Bakalım. Çok yeni şeyler öğreniyorum ben de bu tarz evlere girdiğimde. Tabii bu da böyle Farklı çözümler Şey yapıyorlar değil, yani. Buradan tesisat geçiyor, elektrik tesisatı üstünden. Bu yanıyor. Eski usul bunlar yani 90'larda falan moda olan şeyler. Odayı gösterelim o zaman. Bir master bedroom'a geçelim mi? Gösterelim. Bir de buranın ortak havuzu var. Sonra havuzu gösterelim, videoyu kapat. Tamam. 10 numara bir havuzu var. Bu site öyle bir site. Ben havuzu biraz dışarıdan gösterdim de Harbi mi? onlara bir gösteririz sana tekrar. Aynen. Şimdi buradan da ayrı bir girişimiz var herhalde. Bakalım. Ha bu da evet. Ha bir de oradan giriş var. Sitenin. Güzel. Örümcek ağı. Kadıköy boğası gibi. Yılanı görünce gördüm. Ya, evet. Haydi suratıma örümcek ağı. Good morning Amerika. Bak abi. Havuzu gösterelim hazır buradayken Hazır çıktık. ha aynen bak. Havuz burası. Şöyle yukarıdan göstereyim. Evet Amerika'da havuzlu ev aldım dersiniz.
Şuradan. Yani. Ben sana söyleyeyim bu seri çok olmaz. Özgür Bey serisi böyle nezih evler gösteren milyon dolarlık Windermere'de böyle güzel evleri gösteren bir seriydi. Ama şimdi bu seriyi de bence severlerse çekeriz arkadaşlar. Sadece yanımızda Aynen. silah taşımamız lazım bence. Evet, ben Böyle yerlere girerken bugün boş geldik. bugün Dolu boş gelmemiz geldik. lazım. Senin Evet. arabada vardır ya, yok mu hiç? Yok, evde tutuyorum. Taşıma ruhsatım var ama yanımda fazla taşımıyorum. Neme lazım. Ama yani severseniz böyle bir seri biz bodyguard falan bile almamız lazım. Böyle kolay değil bence. Tabii ki, tabii ki. Severlerse çekeceğiz. Nasıl bakıyorlar diye. Şimdi Abi bakarlar, mahalledeki tek beyaz biziz herkes. evet. Öyle. Evet. Nereden geldi bunlar diye bakıyorlar. Mesela şurada hemen yerlere bakalım. Ha bak, yerlerde cam kırıkları. Biri patlatmış. Maşallah. Harbi eve girmişler. Tabii patlatmışlar. Yani kırmışlar camını. Şuradan girilir mi bilmiyorum alttan. Hani zor girilir gibi. Ama camını patlatmışlar abi. Bir şey fırlatmışlar. Jaluziler desen. Şu jaluziler abi 20 dolar ya. İnan 20 dolar yani. Çok ilginç. Hani emlakçı dese ki ya tamam şunu ben yapıyorum bari emlakçı yapsa. Kızıyorum böyle olunca. Bakalım daha bizi ne şaşırtacak. Şimdi burada sahibinden az kullanılmış bir yat... Anam yine örümcek. Yani yine örümcek ağa sardı. Bak. Bu ne? Mum. Mum. Adamlar romantik bir ortam yakmış bak. Homeless'lar Bak, burada burada- mumunu yakmış. Oy! O ne la? Oha! Reis yatağa delmiş. Artık. Nasıl? Yüzüstü mü yattın? Ne yaptın? Bu nasıl bir şey ya? Oo. Evet. Abi bunun... Bazen yazıyorsunuz abi ben orada kiralarım, orada yaşarım. Şimdi burada yaşamazsınız arkadaşlar. Ha, bak. Allah aşkına şimdi. Sigara yanıkları. Değil mi bunlar sigara? Ya işte içeri giren kişi burada yaşamış belli. O getirmiş büyük ihtimal. Abi şuraya bak ya. Patlatan kimse, eve giren kimse burada o yaşamış. Evet. Emlakçıya söyleyelim bari evde birisi yaşamış, patlatmış diyelim yani. İşte bir de bak oradan su akıyor. Abi emlakçının var ya muhtemelen haberi yok bunlardan ya. Ondan diyorum ya söyleyelim diye. Su Baksana, damlıyor. Su damlıyor. Kafası gitmiş. Abi bu nedir ya? Sinekler havada uçuyor. Burada bir nevresim olanımız var. Videoyu çekesin gelmiyor değil mi şu an? Konuşasın gelmiyor. Abi yani evet. Dur şöyle geleyim. Şu ışığı bir açabilecek mi burada? Işık da alalım. Yani olabildiği kadar biz videomuzu güzelleştirmeye çalışalım. Heh, baksana abi. Oo, hemen bir 10K arttı evinde. Işıl. Yani şimdi bütçe bu. Yine fiyat 1000 dolar, 1100 dolar burada kiraya veriliyor diyor. Baktım. Yani 1100 dolara versen ya düzgün gelirin olsa tamam mı? Hakikaten sıkıntı değil. Alınabilir böyle evler, yatırım yapılabilir. Daha sonra değerlenebilir de değerlenecek mahallede de değil şimdi burası. Yani bu ev ne kadar değerlenebilir? Hani çok bir değerlenecek mahalle değil. Yine sıkıntı bir mahalledeyiz. Neredeyiz? Pine Hills'deyiz. Crime Hills diyeceksin. Evet, Pine Hills lakabı Crime Hills. Pine Hills dedim mi zaten herkes o diyor ama lakabı namı diğer Crime Hills. Crime Hills. Yani suç tepesi. Evet, eskiden Normalde Çam buraları Tepesi. nezih. Eskiden buraları nezihmiş yani yaptığım araştırmalara göre 70'lerde, 80'lerde bir tık iyiymiş. Sonrasında ne oldu hiç bilmiyorum yani hiç araştırmadım. Ne olmuş? Genelde kuzeyden gelenler, snowbirdler, hani New York'tan, kuzeylerden buraya geliyorlar ya dönemlik kalıyorlar. Onların çok tercih ettiği bölgeymiş, nezih bir bölgeymiş. Sonradan suç oranı artmaya başlamış. Yeni taşınanlar, göç edenler falan. Renk skalası koyulaşmış, öyle diyelim. Yani Ya bunun ışıkla alakası yok aslında arkadaşlar ama buraya geldiğiniz zaman bakın 2 tane mahalle gezdik, tek beyaz bizlerdik. O yüzden insanlar bize böyle ne oluyor bunlar polis mi, niye ellerinde kamera var? Kamera dediğin telefon var yani biz kameramızı dışarı bile çıkaramadık. Öyle bir mahalledeyiz. Aslında can güvenliğimiz yok. Buradan birisi girse mesela bizi direkt gasp edebilir yani hiçbir kanıtımız da yok. Yani hiçbir şeyimiz yok. evet. Allah'tan kayıttayız. O en kötü yüzden- kanıtımız bu. O yüzden kamerayla video çeken kişi ölümsüzdür diye bir şey derler ya. O yüzden ben de sürekli kamerayla video çekeyim hiç kaydı kapatmadım.
Hatta bir önceki yerde sesler geldi. Ben tam kapatacaktım dedin ya kapatma diye. Yani öyle bir yer arkadaşlar. Yani seri olarak bunu yapabiliriz. Ne kadar çok istemesem de aslında. Çünkü harbi can güvenliğimiz yok buralarda. Evet. Ve sıkıntı. Silahla geleceğiz bir dakika. Yapacak bir şey yok da abi şimdi onu kullanmaz. Allah kullandırtmasın. Hani biz de aldık kaç sene 10 senedir silahımız var da hani Allah kullandırtmasın yani. Zorda kalmayalım. Onun için fazla taşımak da iyi değil. Evet, benim hatta danışmanlığını aldığım biliyorsun bir Amerikalı arkadaşım var ya Alabama'da, benim evleri o ayarlıyordu. O da şimdi sürekli bu tarz evlere giriyor çıkıyor arkadaşlar. Her zaman yanında silah taşıyor. Bazen diyorum bu ev nasıl, atıyorum Okan güzel diyor, bir gidip geleceğim ama silahım yanımda değil diyor. Silah alıyor öyle gidiyor çünkü her şey başınıza gelebilir. Yani o yüzden bizim yapmış olduğumuz gibi siz bam diye girmeyin, bu benim için bir akıl payı oldu. O yüzden kapıyı tıklatıyoruz mesela. Adamlar camı patlatmış, içeri girmiş. Yani eve birisi girmiş Bana daha oldu, önce. oldu daha önce. Ev gösteriyordum, müşterim de var. Girdim içeri normal, ışığı açtım, arka odaya gittim. Bir baktım yerde yatak, adam sarılmış battaniyeye. Ben kapıyı açınca bir baktı böyle, uyandı bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, kapattım kapıyı. Kimsin sen dedim, sen kimsin diyor. Ben diyor kiracıyım diyor. Ya ne kiracısı? Çökmüş eve yani, tamam mı? Düşün ev sahibi farkında değil, bir hafta girmiş. Patlatmış, arkadan girmiş, yatak atmış yere yatıyor. Aynı bunun gibi. Evet evet, yani böyle durumlar oluyor. Onun için evet, can güvenliğimiz önemli. Evet. O yüzden bu videoya atabildiğiniz kadar like atın arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıda beğen tuşu var. Abone olmak isterseniz bana abone olun. Onun dışında biliyorsunuz Charlie benden çok daha fazla geziyor böyle. Ben onunla beraber gezip bir şeyler öğreniyorum. Onun kanalına bir ziyaret edin. Selamımızı iletin. Hemen bir kart koyacağım. Charlie'nin kanalına da abone olun. Onun dışında bu atmış olduğumuz evlerle alakalı ilgilenirseniz, yatırım yapmak isterseniz tekrar Charlie'ye ulaşabilirsiniz. Bir şey söylemek istiyor musun Burak? Valla ne diyeyim, teşekkür ederim bro. Güzel oldu. Bize de değişik tecrübe oldu. Şimdi 7 milyondan 70 binlere indik. Güzel. Nasıl isterlerse takipçiler, sevenlerin ona göre devam ederiz. Herkese teşekkür ediyoruz videoyu Onun izlediğiniz için. dışında ben de böyle bir silah falan alsam mı diyordum. Şimdi buraları gezdim. Aslında güzel video da olur. Amerika'da silah alma sürecini sizlere gösteririm. Şu an hala düşünüyorum ama böyle bir seri yaparsak almam lazım. O yüzden yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.